Ego nedir? Nasıl çalışır? Herkese merhaba. Biraz bunlardan konuşalım. Ego dediğimiz şey dünyaya ait bir kurgudur. Ego aynı zamanda aslında şeytani bir enerjiyi anlatır. Siz bunu nasıl tasvir etmek isterseniz. Egoya kapılmak demek dünyevi illüzyonlara kapılmak demek aslında. Ego dediğim şey hepimizde var ama bu şey değil yani. Ben çok kendimi seviyorum gibi sağlıklı bir egodan bahsetmiyoruz. Çünkü kendimizi sevmemiz gerekiyor. Bu bize verilmiş güzel bir nimet. Ama bu ego dediğimiz şey yani batağına saplandığımız şey çok daha farklı çalışıyor. Özellikle erkeklerde çok çalışıyor ama tabii ki de kadınları da çalışmadığı anlamına kesinlikle gelmiyor. Sadece doğası gereği kadınların daha sezgisel ve işe dönük olması gerektiği için ama günümüzde tabii ki de çoğu insan bunu gerçekleştiremediği için gidip kadınlar çok iyidir gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Sadece erkeklerin egoya daha fazla meyili olduğunu çünkü onların daha materyal canlıları olduğundan bahsediyorum. Dualitede onlar daha dünyevi olanı temsil ederler. Kadın daha spiritüel, daha dünyevi üstü şeyleri temsil eder. Onlar daha buraya köklenebilen canlılardır kolaylıkla. Erkeği güneş yönetir. Yani egosantrik karakterdir. Aslan enerjisidir. Erkeğin biyolojisi, erilin biyolojisi güneşin döngülerine göre değişir. Yani sabah kalkarlar, güne başlarlar, akşam enerjileri biter, ayla birlikte daha dinlenişe geçerler. Kadının biyolojisi aya göre çalışır. Aylık döngülere göre bazı haftalar mutsuzdur, bazı günler durağandır. Adet döngüleri gibi bu aslında. Tam regl dönemleri geldiklerinde daha enerjileri düşer, sonra da artmaya başlar gibi. Onlar daha aysal döngülerle kendilerini ifade ederler. Yani farklı bir biyolojiden bahsediyoruz. Daha ay, duygular, kadın, güneş daha ego, daha dünyevi. Bu egoyu çalıştırdığımızda sağlıklı olacak şekilde çünkü ne dedik? Denge, her şeyin başı denge. İyi de yapsanız, kötü bir şey değilseniz denge burada çok önemli bir rol oynuyor olacak. Dengeyi korumak çok önemli. Güneşin enerjisini, egoyu sağlıklı bir şekilde ve dengede kullandığınız çok güzel. Bu ne demek biliyor musunuz? Güneşi kullanırken ayı da kullanacaksınız. Egoyu kullanırken güneşle birlikte yani ben derken aynı zamanda ay, empati, başkalarını da düşünebilme hali. Bunu da kullanıp bunu dengeye getirdiğiniz halde sizin özgürlüğünüz başkalarının ihtiyaçlarının önüne geçmediği sürece, başkalarının temel yaşam haklarının önüne geçmediği sürece istediğiniz kadar özgür olabilirsiniz. Bu çok güzel bir şey. Ama siz kendi özgürlüğünüz adı altında başkalarının sınırlarını çiğniyorsanız bu kabul edilebilir bir şey değil. İşte bakın her şeyde olan bir denge var. Ego da böyle bir şey. Sizin egonuz başkalarının duygularını çiğnemediği sürece güzel bir egodur. Ama siz bu ego ile başkalarını çiğnemeye çalışırsanız o zaman bu bir sapkınlıktır. Bu bir sapkınlık halidir. Sağlıklı bir ego size iş başlatabilir, yeni bir ev kurdurabilir, yeni bir aile kurdurabilir. Sizi kendinizde inşa etmeniz için güzel fırsatlar sunabilir. Ama bu sağlıksız bir yere giderse, aşırılığa kaçmaya başlarsa başkalarını yıkmaya, manipüle etmeye, başkalarının kimliklerini yok ettirmeye doğru sürükler. İşte o zaman gerçek bir karanlığın çöktüğünü hissedersiniz. Şeytani enerjinin yükseldiğini hissedersiniz. Erkeklerde de bu durum aşırılaşmaya çok eğilim gösterir. Kendilerini içinden çıkamayacakları bir egonun içinde kaybedip kadınları bastırmaya, köleleştirmeye ve kontrol etmeye doğru sürükler. Ataerkil bir toplum yaratabilir. Oysa hepimiz için eril dişil var ve dengede çalıştığında biz kendimiz dengemizde olduğumuzda böyle bir şeye gerek duymayız. Karşımıza da dengede olan insanlar çeker ve dengeli bir toplum yaratırız. O zaman insanlar hem kendilerini özgüveni gerçekten özgüveni olan insanlar olurlar hem de başkalarının haklarını çiğnemeden sağlıklı bir toplum oluşturabilirler. Egoyu dengede kullanabildiğinizde dengede olan insanlar çekersiniz. Çünkü güneşi yeterli miktarda kullandıysanız ayı da yeterli miktarda kullanırsınız. Ay neydi? Empati yeteneğimizdi, duygulardı. Başkalarına da o konforu sağlatma halimizdi. Kadınlarda da ayı fazla kullanma hali var. Fazla duygusal davranıp belki de olmayacakları insanlara kendi iplerini veriyorlar. Kendi üzerlerinde hakimiyet koruyacak erkeklere kaçabiliyorlar. Kendi egosunu, kendi kimliğini yok etmesi için başkalarına fırsat veriyorlar. Neden? Başkalarını rahat ettirtmek adına. Bu ataerkil toplumun sebebi de kadınlar. Çünkü başkalarına o ipleri veriyorlar. Cesaret edip hayır benim bir kimliğim var.
diyemedikleri için, başkalarını güvende hissettirmek adına kendilerini bastırdıkları için bunları kadınlar kendi aralarında da yapıyorlar. Kadınlar diğer kadınların gözüne batmamak adına kendilerini hep aşağı çekiyorlar. Hep küçük göstermeye çalışıyorlar ve kendi potansiyellerini yok ediyorlar. Sonra da gidip potansiyeli gerçekleştirmiş kadınları kıskanıyorlar, onları ezmeye çalışıyorlar. Bunu toplumda sürekli görüyoruz. Güçlü kadınlar, gerçekten güzel, güçlü, akıllı kadınların hepsi bunu yaşıyorlar. Göze batıyorlar. Yani başka kadınları onları sürekli aşağı çekmeye çalışıyor. Güzel bir kadın gördüğünüzde bunlar ikiye ayrılır. Güzel ve özgüvensiz kadınlar, bunlar güzeldirler ama başkalarını rahat ettirmek ve göze batmamak adına kendi potansiyellerini yok etmişlerdir. Güzeldirler ve sadece o kadarlarlar. Bir de güzel ve özgüvenli kadınlar vardır. Bu kadınlar kendi güzelliğinin farkındadır, kendilerinin farkındadır ve artık topluma kuzu olmayı kabul etmemişlerdir. Onlar gerçekten kendi potansiyellerini gerçekleştirmek adına ant içmişlerdir. Bu kadınlar her yerde kötü üslupla karşılaşırlar. Sadece güzel oldukları için başkaları tarafından kötü muameleye maruz kalırlar. Güzel bir kadın gördüğünüzde bunu her zaman aklınızda bulundurun. Kadınlar üzerine çünkü çok fazla oynanıyor. Her şey kadın üzerinden gerçekleştiği için bu konuya yine değiniriz. Bu şekilde bir mücadele vermesi gerekiyor kadınların ve genelde ayvari oldukları için başkalarını rahat ettirmek adına kendi egolarını yok edip, yani kendi kimliklerini yok edip kendilerini bastırmaya, küçültmeye maruz kalıyorlar. Bunlar güçlü olamayan kadınlar. Bunlar cesaretsiz kadınlar. Kendilerini yok eden, kendi kul hakkına giren kadınlar. Onlar hakkında bir şey yapamazsınız. Kendi gücüne uyanmaları gerekiyor kadınların. Onun için de gerçekten önce kendi karanlığıyla yüzleşmesi gerekiyor. Önce baş kaldırmaları gerekiyor. Bu düzeni kırmaları gerekiyor. Oradaki egoyu harekete geçirmeleri gerekiyor. Sadece aile değil, güneşle de hareket etmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Sadece duygularıyla değil, egolarını da görmeleri gerekiyor. Kadınların da sınavı bu şekilde. Erkekler de çok fazla egosantriktirler. Onların da duygularıyla çalışmayı öğrenmeleri gerekiyor. Yani başkalarını da öne koyabilmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Kalp çakralarını açmaları gerekiyor. Sevmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Belki de sevilmeyi kabul etmeleri gerekiyor. Kendilerini sevmeye layık görmeleri gerekiyor. En çok da kadınların bunu yapmaları gerekiyor. Sevmeyi biliyorlar ama sevilmeyi bilmiyor kadınlar. Erkekler kendilerini arşa çıkarmayı biliyorlar ama başkalarını arşa çıkarmayı bilmiyorlar. Bunu öğrenmeleri gerekiyor. Burada bir dengenin kurulması gerekiyor. Ben neysem sen osun diyebilmemiz gerekiyor. Biz aynı özden geldik. Big Bang patladı. Tek bir parça bölündü. Aynı özden bahsediyoruz. Biz neysek karşımızdaki de o. Sadece hayatta seçimler yapıyoruz ve farklı yollar seçiyoruz. Kendi kimliğimizi oluşturmaya çalışıyoruz veya seçmiyoruz. Olay bundan ibaret. Hepimizin bir potansiyeli var. Hepimiz aslında özümüzde aynıyız. Sadece farklı şeylere hizmet etmek için geldik. Yani farklı şekillerde hizmet etmek için geldik. Aynı yere hizmet ediyoruz. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Ama bunu yaparken dengeyi bulmamız çok önemli ki gerçek özümüzü oluşabilelim. Çünkü bizim özümüz dengede saklı. Bu çok önemli. Gerçekten kendi dengenize ulaşabilir, kendi dengenize kavuşabilirseniz o zaman hakikati görecek ve hakikat yolunda güzel işler başarabileceksiniz. Ama siz egonuza veya duygularınıza kapılırsanız, hayatın size dayattıklarını olduğu gibi almaya çalışırsanız ve kendinizi aşmaya çalışmazsanız, bunun farkına varmazsanız, bu denge kuramının farkına varmazsanız, hayatın gerçeklerini görmeye çalışmazsanız, hakikat peşinde koşmazsanız, hayat sizi yer çiğner. Hayat, dünya zayıflar için değil. Siz egonuza veya duygularınıza kapılırsanız bir şeylerin kontrolü altında kalırsınız. Yani kullanılırsınız ve zayıf kalırsınız. Bunu aşmanız gerekiyor. Gerçekten güçlenmeniz gerekiyor. Matrix'in farkına varmanız, ona uyanmanız gerekiyor. Bunu yaparsanız hayatta başarırsınız. Aksi takdirde bir kukla olarak hayatınıza devam edersiniz. Hayatınızı idame ettirirsiniz. Bu bir seçim. Burada seçimler baş gösteriyor. Bakalım siz neyi seçeceksiniz? Bunu yaşayıp siz de göreceksiniz, biz de göreceğiz. Ama bizimle ortak seçimleri yapan insanlarla bir araya geliyoruz, getiriliyoruz. Çünkü her şey frekansla alakalı. Biz hangi frekanstaysak o frekansları etrafımızda çeker, o insanları kendimize çekeriz. Siz kendinize neyi seçiyorsunuz ve çekiyorsunuz?